Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda platonik aşkımla sonumuz ne olacak, benden hoşlanıyor mu, aklında mıyım, benim düşündüğüm kadar o da beni düşünüyor mu sorularına tarot kartlarımızla beraber bir cevap arayacağız. Hemen geçelim isterseniz. Önce şöyle bir karıştıralım kartlarımızı. Evet, şimdi 5 tane kart çekeceğim. Evet, 5 tane kart çektim. Bu videoyu izleyen ve platonik aşkıyla olacakları merak edenler için niyet ederek çektim bu 5 kartı. Şimdi dilerseniz ilk kartı açalım ve başlayalım yorumlamaya. Evet, ilk kartımız değnek beşlisi kartı çıktı. Şimdi platonik olarak sevgi beslediğiniz kişi, bir aşk beslediğiniz kişi oldukça popüler birisi, talibi çok olan bir insan. Bu kişiyi elde etmek için rekabet etmeniz gerekli. Yani kendinizi belli etmeniz, biraz aralarından sıyrılmanız gerekli. Çünkü dediğim gibi çok popüler ve etrafında ona ilgi gösteren, ona sevgi gösteren insan çok fazla. Bu nedenle biraz yani bu insanlarla rekabet etmeniz gerekiyor. Aralarından sıyrılmanız gerekiyor. Siz de bunun farkındasınız. Bu kişinin böyle birisi olduğunu biliyorsunuz aslında. Devam edelim. Evet, siz de zaten dediğim gibi bunun farkındasınız ve bu mücadeleyi veriyorsunuz. Bu rekabeti sağlıyorsunuz. Biraz da bu mücadele, bu rekabet sırasında gururunuzu kenara bırakmışsınız aslında. Biraz da kendinizin ödün vermişsiniz bunları yaparken. Ama görmezden gelinmişsiniz. Mesela attığınız mesajlara cevap alamamışsınız ya da kısa kısa cevaplar almış olabilirsiniz. Ya da işte bir yerde gördüğünüzde konuşmak için yanına gitmişsinizdir ama hani sizi görmezden gelmiş olabilir veya başından savar gibi hareketler yapmış olabilir. Bu olanlar sizi çok yormuş. Kendinizi yalnız ve çaresiz hissetmişsiniz bu kişi konusunda. Yani görünmezden gelmek, kendinizi sanki fark edilmiyormuşsunuz gibi hissetmeniz çok yormuş sizi. Ama yani size tavsiyem aslında Tılsım Beşlisi kartının tavsiyesi. Etrafınıza bakıp size yardım etmek isteyen sevdiklerinize kendinizi açmak. Yani etrafınızda bu konuda size destek olacak insanlar var, sevdikleriniz var. Fakat siz onlara bunu anlatmamışsınız. Bu verdiğiniz mücadeleyi, bu rekabeti söylememişsiniz. Bu da size birazcık aslında yalnız hissetmenize ve çaresiz hissetmenize sebep olmuş. Yani ağlamak için, bu sorununuzu anlatmak için sevdiğiniz bir insana, sevdiğiniz bir dostunuzun omzuna yaslanmak, bu duygu durumunuzu atlatmanıza çok iyi gelecek. O yüzden lütfen hani sevdiğiniz insanlara, dostunuza, hani aile üyelerinizden çok güvendiğiniz birilerine bu durumu açın ve kendinizi rahatlatın artık bu noktada. Çünkü yorgun hissediyorsunuz, yalnız hissediyorsunuz ve bunu paylaşarak anca hafifletebilirsiniz. Devam edelim. Ama evet yani bu kişiyle ilgili çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. Çok büyük bir mutsuzluk yaşıyorsunuz şu an. Bu nedenle de şu an hayatınızda hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi hissediyorsunuz. Bu noktada artık bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Kendinize sevgi ve şefkat göstermeniz gerekiyor. Artık yavaş yavaş bu kişiden kendinizi uzaklaştırmanın zamanı aslında. Çünkü maalesef bu kişinin yani aklındaki isim siz değilsiniz ve sizin için hayırlı olanı da böyle aslında. E, Yani karşınızdaki kişi, platonik aşık olduğunuz insan çevresinde çok fazla onun için çaba gösteren insanları olduğunu farkında. Ve bu durum onu kör etmiş. Sadece egosunu besler bir hale getirmiş.
Hani etrafındaki insanlar ona o kadar çok ilgi göstermiş ki artık sadece bu ilgiden beslenir olmuş. Hani bir ilişki düşünen de bir insan değil aslında. Şu an halinden memnun yani. Sürekli bir odak noktası olmak istiyor. Sürekli ilgi gösterilen insan olması onu besliyor ve egosunu yükseltiyor. Egosu yükseldiği için de aslında hayatında kimseyi istemiyor. Yani kimseyi kendine denk bulmuyor diyeyim. Sırf egosu beslendiği için. Yani bu nedenle aslında sizinle olmaması sizin için en hayırlısı. Sizin için en doğrusu zaten bu insanla olmaması. Çünkü hani ego fazla olduğu için üzecektir. Olsa bile çok uzun sürmeyecektir. Çünkü dediğim gibi egosu çok fazla yükselmiş bu ilgiden dolayı. Ama buna hiç üzülmeyin. Çünkü bu durum sizi çok güçlendirecek. Fazlaca rekabet ettiniz. Bu insan için fazlaca mücadele verdiniz. Yeri geldi dediğim gibi kendinizden ödün verdiniz. Kendi hani gururunuzu bir kenara bıraktınız bazı zamanlarda. Bunları yapmanız hayattaki en çok değer vermeniz gereken kişinin kendiniz olduğunu hatırlatacak size. Bu nedenle artık nasıl bir insanla beraber olmak istediğinizi bulacaksınız. İşte bir ilişkide beklentilerinizi, istediğiniz şeyleri, istemediğiniz şeyleri, size nasıl davranılmasını istediğinizi, nasıl bir hani insanla beraber olmak istediğinizi bunu bulacaksınız yani bunu farkına varacaksınız. Artık en önce kendinizin gelmesi gerektiğini fark edeceksiniz. Kendi mutluluğunuzun peşine düşeceksiniz aslında ve sizi mutlu edecek bir insan arayışına gireceksiniz. O yüzden sizi çok güçlendirecek ve ikili ilişkiler konusunda yani duygusal ilişkiler konusunda artık yolunuzu bulacaksınız. Nasıl bir ilişki içine girmek istediğinizi bulacaksınız. İşte nasıl bir insanla beraber olmak istediğinizi, nasıl bir insana hayatınıza sokmak istemediğinizi anlayacaksınız. Ve hani geriye dönüp baktığınız zaman da şu an platonik sevgi beslediğiniz insanın aslında size hiç uygun olmadığını da fark edeceksiniz. Yani bu insanla bir ilişki yaşasaydınız bile zaten bunun çok uzun sürmeyeceğini ileride fark edeceksiniz ve benim için gerçekten en hayırlısı buymuş diyeceksiniz kendinize. Evet, sonunda da zaten çok harika bir kart çıktı aslında. Bunu yaşamanız, bu hayal kırıklığını yaşamanız sayesinde ayaklarınız yere çok sağlam basan biri olacaksınız. Yani çok mutlu bir gelecek bekliyor aslında sizi. Şu an dediğim gibi biraz hani hayal kırıklığı hissediyor olabilirsiniz. Mutsuz ve yalnız bu kişiyle ilgili çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Ama bunlar geçecek ve yani geriye dönüp baktığınızda hani iyi ki bunları yaşamışım ki bu kadar güçlenmişim ve bu kadar ayaklarımın üstünde durmamı sağlamış bana bu kişi. Hani benle ilgilenmeyerek bile bana bunları sağlamış diyeceksiniz. Hani bu nedenle şu an bu yaşadığınız duygular, bu üzüntü, bu mutsuzluk zaten geçici. Ve sizde aslında çok iyi şeyler katarak geçecek sizden. Önce bundan yani bu umutsuzluğu, bu hayal kırıklığını yendikten sonra önce hayatınızda biraz işlere, biraz kariyere yöneleceksiniz. Okuyorsanız şu an okulunuzu bitirmeye odaklanacaksınız. İşte bir meslek edinmeye ve bu meslekte ilerlemeye, bir işe girmeye, bir kariyer yoluna ilerleyeceksiniz yani. Ve bu yolda da çok başarılı olacaksınız. Hayatınızın o anlamını, kariyer ve iş anlamında olan kısmını bir düzene sokacaksınız. Kendi gelirinizi elde eden, ayakları üzerinde sağlam duran, kimseye muhtaç olmayan bir insan olacaksınız. Ve bu şu an yaşadığınız duyguların sizi güçlendirmesiyle olacak. Yani bu duygular sizi güçlendirecek ve siz hayatınızın bu alanına yönelip bu alanını en iyi şekilde bitireceksiniz. En iyi şekilde sokacaksınız yani. Daha sonra artık duygusal ilişkilere, aşkta ne isteyip ne istemediğinizi çok iyi bildiğiniz için, kiminle beraber, nasıl bir insanla beraber olmak istediğinizi çok iyi bildiğiniz için bu konuda farkındalığınız çok arttığından dolayı artık hayatınıza alacağınız insanların kalitesi bile değişecek. Hani
sizi gerçekten mutlu edecek insanları çekeceksiniz kendinize. Ve sonunda da zaten artık hani hayatımın aşkı, benim artık bu yolda, hayat yolundaki arkadaşım diyeceğiniz insanı bulacaksınız. Ve sonunda zaten mutlulukla biten bir ilişki olacak. Çok hani mutlu bir yuva, mutlu bir insan olacaksınız yani. Ve şu an bu geriye dönüp baktığınızda, bu insanı hatırladığınızda diyeceksiniz ki evet, bu insan beni güçlendirdi. Bu insan benim ayaklarımı daha sağlam yere basmamı sağladı diyeceksiniz. Bu nedenle aslında sizin için yani dediğim gibi en hayırlısı olacak. Hani kupa dörtlüsü onu bize mesajını veriyor zaten. Sizin için en hayırlısı zaten o insanla olmamanız diyor. Bunları yaşamanız da hayatınızda yaşamanız gereken bir şeymiş yani. E, Sizi güçlendirecek noktasına varmanız için bunu yaşamanız, bu duyguları, bu üzüntüyü yaşamanız gerekecekmiş. Yani şu an size çok da iyi gitmiyormuş gibi hissettiriyor olabilir. Yani şu an bu hayal kırıklığı ve yalnızlık, çaresizlik duygusu içinde olabilirsiniz. Ama önümüzdeki zamanlarda anlayacaksınız. Zaten çok uzun sürmeyecek bu duygu durumunuz. Hiç merak etmeyin. Kısa sürede atlatacaksınız. Ve dediğim gibi sonu hani size şu an iyi gelmiyormuş gibi gelse de aslında çok hayırlı ve çok güzel bitecek. Bu şekilde yani sizden hoşlanmamasının hani sebebi aslında çevresindeki kimseden hoşlanmıyor. Yani dediğim gibi çok etrafı kalabalık, çok fazla ilgi gören bir insan. Ve bu ilgiden dolayı zaten egosu çok beslenmiş ve yani sadece kendini seviyor aslında şu an. Ve hani çevresindeki ilgiyi seviyor. Ona ilgi gösterilmesini seviyor. Egosunu beslemeyi seviyor. Yani aslında kimseyi sevmiyor. Hani kimseden hoşlanmıyor. Ve aklında da kimse yok şu an. Hani buna siz de dahil. Ama hiç üzülmeyin, dediğim gibi zaten yani en hayırlısı olmaması aslında. Sorularımızın cevapları bu şekilde. Umarım aklınızdaki sorulara yanıt olabilmişimdir. Bu videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çekmemi istediğiniz videolar varsa, konular varsa, açılımını yapmamı istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.